İnsanın kendi zihni üzerindeki egemenliği hangi hissin, hangi düşüncenin bir eylem doğuracağına karar vermesiyle tecelli eder. Yaratım bu kararın ardından gelen sonuçtur, bir neticedir. Dikkatimizi hangi hisse yoğunlaştıracağımıza karar verdiğimizde o hisse can suyu vermiş oluruz. Bu bir nevi bir kütüphanede binlerce, milyonlarca kitapların arasından hangi kitabı okuyacağımıza karar vermek gibidir. Hadi canım, benim öyle bir gücüm yok. Ben mi seçiyorum hayatımı? Hadi canım sen de. Ben mi seçtim bütün bunları? Bir düşünce zihinde belirdiğinde sadece bir güçtür, sadece bir kuvvettir. Ona o yaratım gücü atayan, o karar anı pasif bir ihtimali aktif bir gerçekliğe dönüştüren simyasıdır. Karar verilmediği sürece en parlak düşünce bile bir yankıdan ibarettir. Düşünce ve hislerimiz birer ham madde ve bir akıntı gibi zihnimizden geçerler. Biz karar mekanizmamızla bu ham maddeyi bir heykele ve bu akıntıyı bir değirmeni döndüren bir güce dönüştürürüz. Sen seçimlerinle hayatını var ediyorsun. Zaman ve mekan diye bir şey yok. Sen zamanın, mekanın ötesindesin. Bu yaşamış olduğun her şey, üçüncü dimansiyonun, burada yaşamış olduğun üçüncü boyut aslında senin geçmişinde, senin kendi hakkında, hayatın hakkında düşüncelerinin yansıması. Hiçbir gücü yok üçüncü boyutun. Düşüncelerinin hiçbir gücü yok. Hislerinin gücü yok. Sadece senin seçiminin ve kararının gücü var. Odak ve kararlılık işte senin güçlerin. Ne söyleyeceğim? Üçüncü boyutun hiçbir gücü yok. Düşüncelerinin gücü yok. Hislerinin gücü yok. Bize hislerimizle, düşüncelerimizle yarattığımızı söylediler. Çünkü düşüncenin kendi başında, tek başına bir gücü yok. Hissin tek başına bir gücü yok. Hepsi bir frekans ve sadece sana bir şeyler hissettiren bir tecrübe, bir experience. Ve sen onların güçlü olduğunu, senden kendinden daha güçlü olduğunu düşündüğün için onlara güç veriyorsun. Asıl güç sensin. Sen bu his bana bunu tecrübe ettirecek, sen bu düşünce bunu tezahür ettirecek dediğinde onlara güç vermiş ve onlara yaptırım gücü veriyorsun. Asıl güç sensin. Kendi gücünü hatırlaman için buraya geldim. Sana hatırlatmak için buraya geldim. Kendi gücünü sana hatırlatmaya geldim. Seçiyorsun, seçtiğin şey ol demiş oluyor. Seçtiğin anda ol diyorsun yani. Bu benim diyorsun. Ol. Ve o ol emriyle oluyor. Böyle bir güce sahip olmak için o güce alan aç. Zaten o güç sende. Sadece gücü çıkar. Güç bende artık. İşte evet, güç sende artık. Gücünü ne hisse, ne düşünceye, ne geçmiş travmalara, ne ailene, ne abine, ne dedene, ne sülalene, ne erkeğe, ne kadına. Hepsinden topla. Gücünü senin kendinin güçlü olduğunu hatırla. Sen düşüncelerini ve hislerini yaratan bir varlık değilsin. Ya da Allah senin için hayatı yaratmıyor. Allah'tan korkmuş olduğunu, Allah yukarılarda bir yerlerde seni cezalandıran Allah aslında senin içinde, sen kendini cezalandırıyorsun. Fark et. Aslında seni kendini cezalandıran tek kişi sensin. Korkunun bir gücü yok. Korkuya güç veren, korkudan korkarak korkuya güç veren sensin. Korkunun hiçbir gücü yok. Korkudan korkarak korkuya güç veren sensin. Düşüncelerin, hislerinin hiçbir gücü yok. Düşüncelerini ve hislerini güçleri olduğunu düşünerek güç veren sensin. Asıl güç sensin ve o gücün senin bilincin, her şeyle bir ve beraber olan o bilinç gözlemlediği şeyi tezahür ediyor. Gözlemlediğin şeye sen güç verip onu canlı kılıp görünür kılıp var ediyorsun. Bu kadar basit. Çünkü her şey zaten var. Her şey var. Sen bir şeyi yoktan var eden değil, sen var olanı gözlemleyip tezahür ettirensin. Bence bu çok güzel bir cümle oldu. Hadi git şimdi işine bak.